Şahbah planya kalınlık makinesinin en büyük sorunlarından bir tanesi sık sık kayış koparması. Bunun dışında performansı gayet iyi, kullanışlı, iyi bir de teknolojiye sahip, motor gücü de oldukça güzel iş imkanı sağlayan iyi bir kalınlık ve planya makinesidir. Ben şimdi sizlere bu sık sık kayış koparma sorununun çözümünü göstermek istiyorum. Ve bunu deneme yanılma yoluyla nasıl bir çözüme kavuşturduğumu siz de göreceksiniz. Şimdi ilk önce bu kapağını bir sökelim. 2 kez kayış kopardı. Bunun sebebini nihayetinde çözdüm. Şimdi arkadaşlar şurada oynayan bir parça var. Bunu şimdi birazdan yakın çekim olarak da göstereceğim sizlere. Ve şurada da bir tane aparat var. Bu aparat bu esneyen parça sayesinde ileri geri oynuyor çalışma esnasında. Dolayısıyla o ileri geri oynama aşamasında buradaki parçanın da köşeleri çok keskin olduğundan kayışa yanaşmakta. Kayışın bir kanalını koparmakta. Yüksek performansta çalışırken tabi bazen makine sıkışma yapıyor. Ağaç sert oluyor falan. Motor hafif bir zorlamasında. Bu esneme yaptığında buradaki aparat şuradaki kayışın yüzeyini jilet gibi kesmeye başlıyor. O sırada bir kanalını alıyor. Öyle bu kayış zayıflamaya başlıyor. En büyük kayışın kopma nedeni bu parçanın bu kayışa dokunmasıdır. İleri geri oynayan parça şu parça. Gördüğünüz gibi. Buraya ben şöyle bir lastik takoz koydum. Şu lastik takozu koydum. Dolayısıyla bu fazla ileri geri gitmediği için kayışın kesilmesine sebep olan şuradaki aparatta dolayısıyla kayışa yaklaşmamış olmakta ve kayış kesilmiyor. Bu sıradan bir takozdu. Ben bunu şöyle kestim. Buraya geçirdikten sonra da hızlı yapıştırıcıyla buradan yapıştırdım. Bu şekilde kayışın kesilmesini, kopmasını önlemiş oldum. Buraya böyle bir lastik takoz, böyle bir aparat yerleştirirseniz lastiğin kesilmesini önlemiş olursunuz. Şimdi ikinci bir konuya geçmeden önce bu aparatı bir de yakından göstermek istiyorum. O kayışı kesilmesine neden olan aparatı. Arkadaşlar kayışın kesilmesine neden olan aparat şu aparat bak. Şu gördüğünüz aparat. Şuradaki düz bir metal demir. Lama demiri gibi. İşte şu. Şuradan da bakalım. Şuradan da göstereyim size. İşte şu. Şu aparat. O bölgeye koyacağınız lastik, kauçuk lastik parçası şöyle bir şey de olabilir. Bu çamaşır makinesinin taşıma aşamasında monte edilen aparatı galiba. Benim hurdaların içerisindeydi. Tesadüf buldum. Bunu buradan şöyle keserekten oraya takabilirsiniz. Taktıktan sonra da hızlı yapıştırıcıyla kestiğimiz yeri yapıştırıyoruz. Ve bu şekilde şahbah kalınlık planya makinesinin kayış kopma sorununu çözmüş oluyoruz. Buna benzer başka bir kauçuk contada böyle bir takozla, lastik takozla kullanabilirsiniz. İkinci bir neden de makinenin kasasında orijinal olarak açılmış böyle bir delikler var. Havalandırma delikleri veya işte bu yayların tuttuğu delikler gibi. Bu deliklerden zaman içerisinde ne kadar da vakumlama sistemimiz olsa, talaşı vakum alıp götürse bile, çekse bile yine içerideki o türbülanstan dolayı, yüksek türbülanstan dolayı buralardan talaşlar bu kasada kapalı olduğu için böyle kasamızda kapalı olduğu için bu deliklerden talaşlar içeriye girmekte. Bu ağaç talaşları
özellikle ana motor kayışımızdan ziyade kalınlık merdanelerini, devirini dönmesini sağlayan şu esnek kayışımızın aralarına girmekte. Küçük küçük böyle talaş parçaları bu aralara girmekte. Yüksek devirle de sürekli döndüğü için bu lastik kayışın içerisine giren küçük ağaç parçaları, talaşlar zamanla zımpara görevi yaparaktan bu esnek kayışı da aşındırmakta. Dolayısıyla bu esnek kayış da zaman içerisinde, daha doğrusu daha ömrü olması gerekirken daha kısa bir sürede kopmasına, bu sefer de bu talaş kırıntıları, parçaları bu kanalların arasına girerekten kayışın ömrünü kısaltmakta, parçalanmasına sebep olmakta. Bunu önlemek için de gördüğünüz gibi ben bu deliklere böyle mobilya vida kapakları yapıştırdım, kendinden yapışkanlı. Bu şekilde bu bölgeye, bu hazneye, bu mekanizmanın olduğu bölgeye talaşın, tozun gelmesini engelledim. Dolayısıyla da fazla talaş, toz girmediği için bu kayış daha rahat, daha randımanlı bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi bu takozu takmadan önce normalde bunlar 5 kanallıdır. Kayış. İşte o aparat benim kayışı kese kese benim kayış en sonunda 2 kanala düştü. 2 kanala düşmesine rağmen yine de makine çalışmakta, fakat performansı düşmekte. Tabii bir 5 kanallı kayış gibi performans göstermiyor. Tabii işte görüyor. Neticede ben bunu şimdi değiştireceğim. Bu takoz olayını yapmadan önce başıma geldiği için bu kayış burada böyle kesilmiş vaziyette 2 kanallı duruyor. Şimdi bunu çıkaralım. Önce bu esnek kayışımızı çıkarıyoruz. Daha sonra kayış ayar yerlerini gevşetiyoruz. Bunu şuradan çıkarıyoruz şöyle. Bu zinciri hafif kaydırarak kaldırdığımızda çıkıyor. Gördüğünüz gibi o böyle buradan böyle kesilmiş vaziyette. Normalde 5 kanallı olması gereken kayış kesile kesile böyle 2 kanala kadar indi. Şimdi normalde bizim orijinal kayışımız yeni kayışımız da bu. Arkadaşlar bu 584 J olarak numaralı. Eğer ararsanız da bu şekilde arayın. 584 J kanallı kayış, 5 kanallı. Kayışı takmadan önce sökmüşken balata spreyi dedikleri temizleyici spreyle bir temizlersek iyi olacak. Kayışı da bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bu zinciri tekrar böyle havaya kaldırıyoruz. Üstteki kasnağa kayışı geçiriyoruz. Sonra alttaki motor kasnağına. Arkadaşlar burada kayış gerginliğini ayarlamak için şöyle elle bastırıp burayı da sıkabiliriz. Ama ben daha böyle elle bastırmaktansa daha böyle hangi sertlikte kayışı ayarladığımı milimetrik olaraktan hissederekten bu işkenceyi kullanıyorum. Bu şekilde istediğimiz sertlikte kayışımızı ayarlamış oluyoruz. Şimdi ayarladıktan sonra sertlik ayarının normal bir şekilde nasıl olacağını size göstereceğim. Bu vidalarını sıkıyoruz bu şekilde. Tekrar işkenceyi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar esneklik gayet iyi. Yani şöyle elimizde tuttuğumuzda
sıktığımızda iki kayış birbirine değdiği an bu en ideal kayış ayarı demektir. Bak bu şekilde sıktığımızda iki kayış birbirine değdiyse sorun yok. İyi bir kayış ayarı yapmışız demektir. Biraz önce bahsettiğim talaş parçalarına kayışın arasına girip aşındırıcı görevi yaparaktan zımpara gibi kayışları eskittiğini söylemiştim. İşte bak gördüğünüz gibi kayışın arasına böyle talaş parçaları girdiği için kayış ömrünü zamanından önce yitirmekte. Bunları önlemek için de bahsettiğim gibi bu delikleri bu şekilde kapattım. Şimdi kalınlık planyasının merdanelerini çeviren esnek kayışı da takalım arkadaşlar. Kanallarını böyle temizledim. Biraz önceki talaşlardan eser kalmadı. Evet, hem üst hem alt kanallara oturdu kayış. Elinizle şöyle birkaç tur çevirirseniz her iki kayışın da kanallara oturup oturmadığını kontrol etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar tekrar edersek kayış kopmasını önlemenin çözümü bu lastik takoz arkadaşlar. Buraya böyle bunu yerleştirdik. Gördüğünüz gibi kestiğim yeri de hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. Bu burada sabit bir şekilde artık durmakta. Dolayısıyla buradaki mekanizma sadece bu kadar esner. Bu esneme de makinenin zaten randımanlı bir şekilde çalışmasına yeterli. İşte bu fazla esnediği zaman bu takoz burada olmayınca ileriye doğru fazla gittiği anda bu gösterdiğim şuradaki parça lama demiri dediğimiz gibi bu kayışın burasını koparmakta. Burayı kestikçe de her kanalda bir tane keten ip, kayışlara özel o keten iplerden vardır. Bu keten ipin bir tanesini kopardığı anda diğerlerinde devamı gelerekten parçalanıp kayış heba olmaktadır. Kayışın ömrünü bitiren parça kenarları dediğim gibi keskin olan şu parça arkadaşlar. İşte buradaki bu takoz bu parçanın kayışa fazla yanaşmasını engel olduğundan kayışımızı sıhhatli bir şekilde çevirmesine imkan sağlamaktadır. Böyle bir teknik sorunu var bu makinelerin arkadaş. O da çok basit. Evet, böyle bir takoz. Buraya bir lastik takoz koyduğumuz an, bu delikleri de kapattığımız an kayışımızın, her iki kayışımızın da ömrü uzamakta ve zamanı geldiğinde eskimektedir. Yani uzun yıllarda kullanabiliriz. Ben bu şekilde çözüm ürettim. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Ve yüzlerce tahta parçasını, özellikle palet tahtalarını planyada yaptım, kalınlıkta yaptım. Hiçbir sorun yok. Arada bir tabii ki bu kapağını söküp temizlemekte, bir hava tutmakta fayda vardır. Arkadaşlar diğer bir husus da bu talaş girmesini önlemek için bu mekanizmanın kapağının etrafından böyle bir lastik fitil çekmeyi düşündüm ben. Şimdi size onu da göstereceğim. Dolayısıyla bu kenarlardan da mekanizmanın olduğu bölüme herhangi bir talaş, ağaç kırıntısı kaçmasını önlemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar şurada ızgara kısmı var.
Burada motoru daha performanslı çalışması için veya buradaki mekanizmanın hava alması için böyle bir ızgara sistemi yapmışlar. Fakat bu ızgaralar arasından da talaş parçaları girebilir. Buna da şimdi bir çözüm üreteceğiz. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ızgara deliğini şu şekilde kapatacağım. Tabi bu aynı zamanda hava almasını da sağlayacak. Fakat içeriye talaş vesaire girmesini de önlemiş olacak. Komple temizlik yaptığımız için şöyle hafif bir şekilde de ince yağ ile yağlamakta fayda var. Şimdi çalışırken de o parçanın kayışan artık yaklaşmadığını göstermek istiyorum. Şimdi kapağımızı takalım. O araya koyduğumuz lastik sünger olduğu gibi kapağımızı kapattı. Yani talaş değil, oradan toz bile artık mekanizma bölümüne geçmeyecektir. Bu arada bu güzel itme çubuklarını yaparaktan bana gönderen Avusturya'dan arkadaşım, değerli dostum Peter'e çok teşekkür ederim. Bana böyle 4 parça güzel itme ve bastırma çubukları yaparak gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu yaptığı aparatlar güvenlik için kullanmamız gereken zorunlu el aletleri diyebiliriz. Arkadaşım bunları kayın ağacından yapmış. Sapları da armut ağacından. Yumuşak, böyle bir dokunduğun anda pamukumsu bir his veriyor kollar. Güzel bir ağaç seçimi olmuş. Güzel bir işçilik yapmış. Ve bana da bunları hediye olarak gönderdiği için tekrar sevgili Peter'e, Avusturya'dan dostuma çok teşekkür ediyorum.